Sevgili dostlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda slot makinalarında seçilebilen bahis büyüklüklerinden, hangi bahis ile oynamanızın isabetli olacağından ve bahis büyüklüğünüzü arttırmanızın uygun zamanlarından ve muhtemel sonuçlarından bahsedeceğim. Evet sevgili dostlar, bugün slotlarda bahis büyüklüklerini konuşacağız. Bu konuda bayağı bir kafa karışıklığı olduğunu gördüm ve faydalı olmaya çalışacağım. Bir slot makinesinin başına oturdunuz ve önünüzde değişik bahis seviyeleri var. Aynı makinede her basışı örneğin 3 lira, 5 lira, 8 lira, 10 lira, 15 lira gibi bahislerle yapabilirsiniz. Acaba siz hangi bahis ile oynamalısınız? Benim size tavsiyem şöyle. Örneğin kazinoların serbest olduğu bir ülkeye seyahat ettiniz. Bu arada 2 gün kalacaksınız. Önce kazinoya ayırdığınız paranızı ikiye bölün. Yani her güne bütçenizin 1/2'ini ayırın. Daha sonra ise örneğin sabah, öğleden sonra ve gece, yani günde 3 defa kazinoya gidecekseniz günlük paranızı da 3'e bölün. Örnek vereyim. Örneğin 6.000 lira ile gittiniz ve her güne 3'er bin lira ayırdınız ve o 3.000'i de 3'e böldünüz ve tabiri caizse her seansınıza 1.000 lira düştü. Şimdi siz eğer bu 1.000 liranız ile gidip 50 liralık veya 100 liralık bahisler yaparsanız paranızın dayanmayacağı aşağı yukarı belli. Burada önemli olan küçük başlamanız. Demek ki 1.000 lira oyun paranız olduğunda sizin bahis büyüklüğünüz 3, 5 veya en fazla 10 lira civarında olmalı. Ve bence volatilitesi düşük oyunlar oynamalısınız. Yani paranızı yavaş yavaş büyütmeye çalışmalısınız. Bu bahis seviyeleri ile de şansınız yaver giderse nispeten büyük ikramiyeler kazanabilirsiniz. Şimdi o seansta eğer ben olsam 1.000 liramı 2.000 lira yapmaya çalışırım. Yani ya 2.000 liraya ulaşırım ya da o seans için ayırdığım 1.000 liramı kaybederim. Vallahi hangi ihtimal daha yüksek derseniz tabii ki kaybetme ihtimalim daha yüksek. Çünkü kasinolar daha avantajlı. Ama azımsanmayacak bir oranda da kazanma ihtimalim var. Ve diyelim ki 1.000 liramı 2.000 lira yaptım. Yaptınız. İşte o zaman önünüzde iki farklı yol var ve dolayısıyla da iki farklı tavsiyem var. Birinci yol tabii ki 2.000 lira ile kazinodan çıkıp gidip bir sonraki seansta geri gelmek. Tabii ki bu birinci yol size en fazla tavsiye edeceğim yoldur. Buna şüphe yok. İkinci yol ise kazandığınız 1.000 lira ile, bakın dikkat edin 2.000 liranızla demiyorum, riski biraz daha yükselterek daha büyük bahis seviyeleriyle oynamanızdır. Belki yine kazanırsınız ama bu 1.000 lira kazancınızı kaybettiğiniz an asla ama asla o seans için ayırdığınız ilk 1.000 liranızla o an oynamakta olduğunuz yüksek bahis seviyeleriyle oynamayacaksınız. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yapacağınız şey yine sanki o seansa sıfırdan yeni başlamış gibi ufaktan başlamak. Bu da belki üçüncü yol olacak. Daha güzeli, eğlendim, denedim, kazanamadım ama kaybetmedim de deyip o seansı bitirmeniz. Eğer oynamaya devam etmeye karar verirseniz de en tehlikeli nokta budur. Asla o yüksek bahis seviyesinde oynamamalısınız. Seansta baştan ufak bahislerle başlamalısınız. Eğer ilk 1.000 liranız cebinizdeyken kazanmış olduğunuz ekstra 1.000 lira ile de yine kazanırsanız artık bir zahmet kalkıp gidin slotlardan. Devam ederseniz ne olacağını benden iyi biliyorsunuz değil mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve kasino oyunları ile ilgili gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğenip abone olmanızı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemenizi rica ediyorum. Yani sevgili dostlar, olay bir öz disiplin meselesi. Daima ama daima istisnasız olarak kendinize limitler koymalısınız. Bu limit kayıp miktarı ve kazanç miktarı olabilir, süre olabilir veya çeviri sayısı olabilir. Ama artık biliyorsunuz, eğer plan yapmayı başaramıyorsanız başarısızlığınızı planlamış olursunuz. Tamam biliyorum. Bunları söylemem uygulamaktan çok daha kolay ama başka bir yolu da yok. İçinizden gelen arzuyu frenlemelisiniz. Slot makinesi üreticileri artık slot oyunlarının içine her an sanki kazanmak üzereymişsiniz hissi veren ögeler yerleştiriyorlar ve psikolojinizi etkileyerek o makinalara para koymaya devam etmenizi sağlamaya çalışıyorlar. Siz onlardan daha kuvvetli olmalısınız. Bunu yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum, limitlerinize ulaştığınızda biletinizi alın ve nakde çevirin ve durun. Ve bakın, muhakkak çoğumuzun başına gelmiştir. 2-3 günlüğüne böyle bir yere gidiyorsunuz.
ve ilk 2 saatte bütün paranızı bitiriyorsunuz. Ne feci bir duygu değil mi? Gidin başka bir şey yapın. Nasıl olsa bu daha ilk gün, ilk seansınızdı. Daha önünüzde 5 seans daha var. Bunu düşünerek mutlu olun, iradenizden dolayı kendinizi kutlayın ve tebrik edin. Sevgili dostlar, şimdi bir de kazinoda asla yapmamanız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kazanamadığınızda bahis miktarını yükseltmenizden. Şansınız yoksa ve buna rağmen şansınızı zorlamayı deneyecekseniz, yani kayıplarınızın peşine düştüğünüzde, bunu sadece ama sadece kazanmış olduğunuz parayla yapın. Şimdi YouTube'da bir sürü video görüyorum. Videoları çekenler kaybettiklerinden sonra bahislerini arttırıyor ve hemen 1-2 dakika içinde kazanıyorlar. 10 lirada kazanamadım, şimdi 20 lirayla oynuyorum. 20 lirayla kazanamadım, şimdi 100 lirayı deniyorum ve oley kazandım. Bu tür videolardan bahsediyorum. Bahislerini artırdıkları için kazandıklarını sanmayın. Sadece şanslılardı. Ayrıca bu tür videolar izlediğinizde durun bir düşünün. Acaba olayın tüm süreci böyle mi? Hep böyle mi oluyor? Yoksa sadece kazandıkları videoları mı yayınlıyorlar? Haydi diyelim şanslı oldular. Acaba siz de aynı şeyi yapınca şanslı olacak mısınız? Onun için lütfen cüzdanınıza sarılmadan evvel bunları bir düşünün. Bu iş bir şans işi ve her zaman şanslı olmamız mümkün değil. Sevgili dostlar, şimdi gelelim bahis büyüklüklerinin oyuncuya geri verme oranlarıyla alakasına. Evet, gerçekten de bahis büyüklükleri arttıkça slot makinelerinin oyuncuya geri verme oranları da artar. Kazinolar bahis büyüklükleri arttıkça daha yüksek oyuncuya geri verme oranlarını kullanırlar. Fakat bu daha yüksek oyuncuya geri verme oranları sizi aldatmasın sevgili dostlar. Çünkü bu daha yüksek oyuncuya geri verme oranlarının etkisi ancak birkaç milyon çevirişte görülebilir. Öyle bizim makinedeki 2-3 saat oyunumuzda farkına varılamaz. Yani öyle bahsimizi 3 liradan 5 liraya veya 10 liraya çıkardığımızda biz bu farkı göremeyiz. Bizde olumlu etkisi olmaz. Çünkü biz makinenin hayatında çok küçük bir süre o makineyle oynuyoruz. Ayrıca bahis miktarını arttırınca kazançlarda da öyle bir zıplama da olmaz. Üstelik paranız bir anda bitiverir. Ve de unutmayın dostlar, siz slotlara eğlenmek için oynamalısınız. Ve kaybetmeniz halinde sizi sıkıntıya düşürecek miktarlar ile de oynamamanız gerekir. Evet sevgili dostlar, toparlayalım. Ne dedik? Paranızı günlere, seanslara bölün ve kendi koyduğunuz kurallara sıkı sıkı sarılın. Aksi takdirde fren patlayınca durmak çok zor olacaktır ve çok büyük ihtimalle sonu iyi bitmeyecek bir maceraya doğru sürükleniyor olacaksınızdır. Ve bilin ki kasino maceralarınızın yarıdan çoğunda kaybedeceksinizdir. Kazandığınız zamanlardaki kazançlarınıza sahip olun. Onları tekrar bu para öğütme makinelerinin içine atmayın. Sevgili dostlar, eğer videoyu beğendiyseniz ve kasino oyunları ile ilgili gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğenip abone olmanızı ve bildirimleri de tüm olarak işaretlemenizi rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.